Merhaba arkadaşlar. Bugün Adel Kalemciliğin hisse analizini yapacağız. Şu anda biraz rahatsızım, o yüzden sesimin kusuruna bakmayın. Uzun bir süre bu sese maruz kalacaksınız. Bir 8 dakika yaklaşık. İsterseniz çok uzatmadan hemen analize başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlıkla 0.55 TL'lik satış yapılmış. Buna baktığımızda geçen yıl 2.92 TL'lik satış yapıldığını görüyoruz. Stok yöntemine baktığımızda da stok tutma süresi 57 günden 318.7 güne kadar yükselmiş arkadaşlar. Alacak yöntemine baktığımızda 134 günde tahsil edilirken borçlar 56 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi geçen yıla göre 101.2 gün uzamış. Cari oran trendine baktığımızda pozitif gözüküyor. Çünkü cari oran 1.64'tü. Geçen yıl bu 1.26 idi. %31'lik bir likitte artışı gözüküyor. Cari oran seviyesi yeterli. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likitte oranı seviyesi de yeterli arkadaşlar. Hasıl test oranı 1.17 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %10.5'ini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %22.2 idi. Ciddi burada bir azalış var. Bu yüzden de nakit ağırlığı daha az diyoruz. Günlük ödemeler için likitte yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerinin ek bir nakit girişi olmazsa 188 gün daha sürdürülebilecek durumda arkadaşlar. Öz kaynak oranına baktığımızda yeterli gözüküyor. Kaynak dağılımı öz kaynakların %44, uzun vadeli yükümlülükler %13, kısa vadeli yükümlülükler %43. Öz kaynak trendi ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %193 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı 0.56, geçen yıl bu 0.72 idi. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse edilebiliyor. Bu da olumlu bir durum. Toplam borç seviyesine baktığımızda normal, kaldıraç oranına göre normal seviyede şirket borçlu gözüküyor. Net borç seviyesine baktığımızda net borcu 1 milyar 173 milyon TL, FAVÖK'ün 2 katı. FAVÖK'e kıyasla ortalama düzeyde net borç var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yüksek gözüküyor çünkü 1,5 milyar TL bir borç gözüküyor. Öz kaynağın 0.97 katı, yani neredeyse öz kaynağın tamamı kadar kısa vadeli borcu var. Bu da öz kaynağa kıyasla yüksek ancak kabul edilebilir düzeyde bir kısa vadeli borç olarak gözüküyor. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda artış var. Satışların finansmanında geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli borç kullanılmış. Yani bu da finansman maliyetlerinde artış yaratabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında azalış var. Kaynak yapısına göre kısa vadeli borçların payı geçen sene %68,5 iken bu sene 42,8'e kadar düşmüş. Daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda bir artış gözüküyor. Kısa vadeli borçların finansal borçların payı %75 iken geçen yıl bu %73'müş. Bu oranın artması istenmeyen bir durum olduğu için bunu da olumsuz olarak görüyoruz. Finansal gider trendinde artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %37 arttı. Finansal giderler ise yıllık bazda %25 arttı. Artan finansal giderler net kâra negatif etki yapabilir arkadaşlar. Kârın finansal giderlerini karşılama gücüne baktığımızda kritik gözüküyor. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin bir katıdır. Kâr ile finansal giderler karşılanabilirse de başa baş noktasına yakın olarak gözüküyor. Faaliyet kâr marjında azalış var. Faaliyet kâr marjı %20, net kâr marjı ise %9. Geçen yıla baktığımızda faaliyet kâr marjı %26'ymış. Net kâr marjı ise %15'miş. Yani her ikisi de düşmüş. Faaliyet kâr marjı burada neden azaldığına bakarsak pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransal olarak artması olarak gözüküyor. Öz kaynak kârlılığında bir azalış var. %14 şu anda. Geçen yıla göre azalış göstermiş. Geçen %136'ymış. Yani şirket her 100 TL öz kaynağına 14 TL kâr elde ediyor. Geçen yıla göre çok ciddi bir düşüş var. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı? Bakarsak kârlılık düşüşü, verimlilik kaybı ve borçlulukta düşüş gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif ağırlıkta da azalış var. Aktif ağırlığı 1.6 seviyesinde. Geçen yıl bu 48.6'ymış arkadaşlar. Ciro'ya baktığımızda satışlar yıllık %21.1 azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 bir ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesinde bir azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %32 azalış oldu. Net kârda ise %55 bir azalış meydana geldi. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olarak gözüküyor. Yıllık %295 duran varlık büyümesinin ağırlıklı olarak finansman prensibine uygun şekilde uzun vadeli fonlar ve
öz kaynaklarla gerçekleştiği görülüyor. Duran varlıklarda en büyük payı maddi duran varlık kalemi oluşturuyor. Duran varlıkların içinde maddi duran varlıklar %71 olarak gözüküyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akış negatif gözüküyor. Ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı olarak gözüküyor. Faaliyetlerden en çok çıkan kalem alacaklardaki azalış, ticari alacaklardaki azalış olarak gözüküyor. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışı yetersiz. İşletme faaliyetlerinden nakit elde edemediği için faiz giderlerini karşılamak için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkları alırkenki nakit çıkışlar. Serbest nakit akışına baktığımızda negatif olarak gözüküyor. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda negatif olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir yıl önce 1000 TL koysaydık ne olurdu buna bakalım. Bir yıl önce Adel Kalemcilik'ten 1000 TL'lik hisse alsaydık 1131 TL olacaktı. Yani %13 gibi bir kar olacaktı. Enflasyonla karşılaştırdığımızda zararda olacaktık. BIST 100'e baktığımızda 1136'ymış. Yani BIST 100'de hemen hemen aynı getiriyi getirmiş. Dolara koysaydık 1000 TL'yi 1203 TL olacaktı. Adel Kalemcilik doların altında kalmış. Mevduata koysaydık 1694 TL olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 1845 TL olacaktı. Altına yatırsaydık da 1700 TL olacaktı arkadaşlar. Yani burada Adel Kalemcilik diğer karşılaştırdığımız tüm kalemlere göre altta kalmış diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Adel'in 59.41 olarak gözüküyor. Üst sektörüne baktığımızda diğer imalat sanayi 58.58. İmalat sektörüne baktığımızda ise 21.6 olarak gözüküyor. Yani Adel burada her iki sektöre de baktığımızda sektör ortalamasının üstünde gözüküyor. İmalata göre çok üstünde gözüküyor. Burada biliyorsunuz ki sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Burada baktığımızda Adel yüksek. O yüzden biraz pahalı diyebiliriz hisse için. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Adel'in 7.25. Diğer imalat sanayi sektörünün 7.15. İmalatın ise 1.9. Yani burada gördüğümüz yine sektörün işte diğer imalatın biraz üstünde. Çok az önemli değil ama imalat sektörüne baktığımızda çok üstünde olarak gözüküyor yine. Yani burada da yine altında olmasını istiyoruz ortalamanın. Bu yüzden yine piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda burada da biraz pahalı olarak söyleyebiliriz yani. Hissemizin fiyatı 43.22 TL, hisse başına kar 70 kuruş, piyasa değeri 11.2 milyar TL, ödenmiş sermayesi 259 milyon, net borcu 1.2 milyar TL, firma değerine baktığımızda işte piyasa değeri artı net borç olarak düşündüğümüz için 12.4 milyar TL. Temettü verimliliğine baktığımızda arkadaşlar son temettü 26 Eylül 2024'te vermiş, yani yeni temettü vermiş diyebiliriz. Temettü verimi 0.89, yani binde 9'a yakın bir temettü vermiş. Toplam dağıtılan kar payına baktığımızda ise 150 milyon TL temettü dağıtmış. Bu şekilde arkadaşlar Adel Kalemciliğin hisse analizini tamamladık. Ben burada verileri veriyorum. Artık burada alıp almam hakkı, işte buradaki karar tamamen size kalmış. Çünkü yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sadece analizini yapıyorum. Başta söylediğim gibi sesim için kusura bakmayın. Gidiyor geliyor, bazen kısılıyor. Hastalıktan tamamen sesimin kusuruna bakmayın. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İyi günler.